Selam dostlar. Osiris Ligi bahisleri ile ilgili fikirlerimi paylaşmak için karşınızdayım. Osiris Ligi'nde bahisler başladı. İlk haftanın bahisleri açılmış durumda. Ben de her hafta bahislerimi son gün yapıyorum. Hem tahmin havuzundan dolayı yani ödül havuzunun oluşmasından dolayı betleri görüp hani o ağırlığa göre ödül kazanabileceğim tarafları daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Kazanabileceklerini öngördüğüm. Yani tutup da hani şurada yani çok belli bariz kazanacağı belli olan birlikler var. Hani OV var. Gidip de hani OV'nin karşısına bahis atsan zaten betin yarısı gidecek. Ama OV'ye atsan hiçbir şey kazanamayacaksın. Bunları görebilmek için son güne kadar beklemek ve hani mevcut görevleri yapıp elindeki orik havuzunu daha fazla arttırmak için hani son güne kadar bekliyorum. Ondan sonra en mantıklı şekilde elimdeki oriyi seçtiğim maçlara dağıtıyorum. Ee, Bu konuda size hani şeyin sözünü verebilirim. Her hafta hani elimden geldiğince son gün bir şekilde size tahminlerimi ileteceğim, paylaşacağım sizinle. Ee, Snow maçına oynamadım. Çünkü zaten çok dengeli gidiyor ve hani krallıklarla ilgili belirsizlikler var yani. Snow eski bir krallık. Komutan olarak güçlü. Ama hani genel itibariyle çok fazla bilgi sahibi olmadığım için artı yani burada da çok dominant bir performans falan gördüğüm için Snow maçından geride durdum. 411 çok bildiğimiz bir krallık. Daha önce iki kere bizim krallığımızla müttefik olmuş bir krallık. Ama Meteo'nun beti çok düşük olduğu için bir kazancı olmayacağı için onu oynamadım. JVM'yi de aynı şekilde oynamayacağım. Çünkü JVM'nin kazanacağını ve beti havuzunun yine aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle bu iki krallık hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığım için çok fazla e, buraya bir bahis yapmayı düşünmedim. Aynı şekilde buraya da. Hani bunlar daha fazla maç oynandıkça belli olacak şeyler. Onlar oynadıkça bu maçlarla ilgili ve takımlarla ilgili bilgi sahibi olacağız. Geçen seneki birçok takım ya isim değiştirdi, ya göç etti, ya dağıldı, ya da elemeleri geçemedi. O yüzden tanıdığımız takımların hepsi de burada değil. O ve keza ilk sezonun birincisi, o da kazanacağını düşündüğümüz bir takım ama beti çok düşük olduğu için kendisine oynamadık. Genel itibariyle oynadığım takımlar Pitol. Pitol hakkında çok fazla bilgiye sahip miyim? Kendi adıma çok değilim. Ben 7 ay askerlikteydim. Ee, Yani 7 ay gibi bir süre uzaktım oyundan. Pitol bulunduğu krallığı ve rakibini tanımıyorum. Ama kendi krallığımdaki hani KVK'ları takip eden arkadaşlarım genel itibariyle Pitol'ün bu maçta güçlü olacağını söylediler. Çünkü rakibinin KVK'da olduğunu ve hani hastanelerini çok dolduracak bir savaşlar içerisinde olduğunu, hastaneye çıkarmak için ya çok fazla hızlandırma harcayacaklarını ya da hani birçok hani oyuncusunun o Siris maçına çıkmayacağını düşündüklerini söylediler. Yani bütün bahsini Pitol'e yapanlar bile var bizim krallıkta. O yüzden Pitol güvenilir bir seçenek olarak gibi görünüyor ama yine de sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani çünkü burada hiçbir şey kesin değildir o Siris Ligi'nde. Çünkü kesin diye bir şey olsaydı JVM senelerdir şampiyon olamaz ve OV'nin HKL'nin şampiyonluğunu izler gibi bir durumda kalmazdı. Çünkü oyunun en çok para harcayan insanların bir araya geldiği bir birlik. 411S tercih etmemizin sebebi 411 söylediğim gibi daha önce bize müttefiklik yapmış. Aynı zamanda o Siris Ligi'nde 411 krallığı da hani rüştünü ispatlamış durumdalar. Yani hani bu zamana kadar geçen sene kendi diyarlarının şampiyonu olup artık karşı eski krallıklardan olan diyarlara karşı çıktıkları maçlarda da hani hiç öyle e, alt seviye gibi oynamadılar. Yani komutan eksikleri olmasına rağmen hani başa baş bir mücadele içerisinde komutan farklarıyla kaybedilen maçlar yaşandı 411 Krallığı adına. İkinci bir birlik, ikinci bir şey çıkarılmış, takım çıkarılmış. UCS eski bir birlik. Komutan olarak 411'e karşı bir üstünlükleri var. Ama 411S'in hani bir şansı hak ettiğini ve hani sürprize oynanılabileceğini düşünerek buraya hani şu an 50 girdiğime bakmayın. Hani bunu 100 yapabilirim, 200 yapabilirim. Bir miktar arttıracağım. Bu maç biraz sürpriz. Hani ben garanti oynamak istiyorum. Hani betimin yarısını geri alacağım ama yarısını niye kaybedeyim hiçbir şey kazanmadan diyorsanız 411'e şans vermeyebilirsiniz.
Rose yine aynı şekilde kendi krallığımdaki arkadaşlarımın genel itibariyle takip ettiği bir maç. Hani Rose için de aynı şekilde hani birliğimden, çevremdeki insanlardan bağışlar fazlasıyla oynandı. Rose'u da tavsiye ederim. Ben 200 civarında bir bet atmayı düşünüyorum. Lig geçen sene Osiris Ligi'ne hani kelimenin tam anlamıyla gücü oranında çok büyük farklar yaratarak hani çok beklenmedik maçlar kazanarak hani insanları şaşırtan bir takım oldu. Yani geçen sene şu güçtelerdi neredeyse. Bunun üzerine koyup bu güce çıktılar. Ve üzerine üstlük hani bu güçteyken de hani kendilerinden çok güçlü. Yani burada 3 milyar 400 milyon civarındaki birlikleri falan yendiler yani. Hani Osiris ligine hakimler. Ark of Osiris maçlarına hakimler. O yüzden lig için hani kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Yani burada hani benim en güvendiğim lig maçı var. Kendi adıma bilip de güvendiğimi söylüyorum. Hani onun dışında gerçekten de hani çok fazla arkadaşım Pitol maçına bütün oriklerini bastılar yani. Abi bunun de etkisi var tabii ki, yani orayı kaybetmeye gibi tamamını kaybetme gibi bir durum yok. Yarısını geri alacakları için. Ama inanıyorlar yani, fazlasıyla güveniyorlar o Pitol'e. 1341 keza bildiğim bir krallık. Liderleri Death Squad'la daha önce 337'de birlikte savaşma gibi bir durumumuz da oldu. 337'de biz oraya King Shard'la birlikte göç ettiğimizde, kendi ekibimiz ve King Shard'ın ekibiyle birlikte göç ettiğimizde 341'in lideri Death Squad yanına birkaç arkadaşını da alıp oraya gelip bir koalisyon krallığı kurup 341 ile birlikte krallık kazanmak için bir müttefik anlaşması şeklinde bir organizasyon kurulmuştu. Bunun bir parçasıydık. Nasıl savaştıklarını biliyoruz. Geçen sene şampiyonu HKL'ye karşı, HKL'nin genel itibariyle bir küçümseme durumu olabilir ya da HKL'nin geçen senenin şampiyonu olanlar sendromuna yakalanıp karşısındaki takıma ilk maçta belki yenilme gibi bir durumu olabileceğini düşünerek, hani bet havuzunun yine yüksek olması gibi bir şeyden yola çıkarak hani 50 bet 100 bet atıp hani çok fazla kazanım elde edilebilecek bir maç olduğunu için yani Death Squad'ın ekibine bir 100 betlik şans vermeyi düşünüyorum açıkçası. Navi Eve keza bizim 337'de birlikte savaştığımız, birlikte olduğumuz ekip olan Pork Chork'ların, Kilgir'lerin, Mimi aynı şekilde CT ailesinden birçok üyenin olduğu bir birlik. Yani oraya göç ettiler. Oraya taşındılar 337'den. Ve fazlasıyla güzel savaşan bir birlik oldu. Hani güçlü bir birlik oldu. Onların katılması ve oradaki ekip de güçlüydü. Yani güzel bir sinerji olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz maçlarını da izledim. Gayet hani iyi oynuyorlardı. Hani aynı şekilde ben Eve'e de bir şans verilebileceğini düşünüyorum. Ya ben size Eve banko maç, 41 banko maç demiyorum. Aynı şekilde 411 S'e de banko maç demiyorum. Ama karşıdaki ödül havuzu çok büyük olduğu için bu birlikler de iyi birlikler, yani iyi krallıkların iyi oyuncularının olduğu birlikler olduğu için fark yaratabilecek ekipler. Bu yüzden hani bunlara 100 orik, 200 orik size kalmış. Hani daha fazlasını risk etmek isterseniz daha fazlası, hani güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Atabilirsiniz. Onları öneriyorum. Yani biraz garanti olsun diyorsanız ligin kazanacağını düşünüyorum. Rose'un kazanacağını düşünen, hani bu konuda fikri olan, bilgisi olan, önerisi olan arkadaşlarım var. Rose'u da önerdiler. Sizin için hani sorup araştırıyorum. Krallıklar hakkında bilgisi olan arkadaşlardan bilgi aldım. Yani Pitol'a Varunion'u basan arkadaşlar var. Buna göre dağıtırsınız. Ben de şimdi kendim dağıtacağım. Yani şuraya bir 100 bit atayım. Aynı şekilde söylediğim gibi şuraya biraz daha bit atalım. Bir fark yaratma ihtimali olabildiğini düşündüğümüz. Eve aynı şekilde yine bir 150 bit daha buraya atacağım. Sonra
Kapitol'ü bir 500 bite çıkarmak istiyorum. Hani bu şekilde dağıtmanız her zaman daha iyi. Yani çünkü en güvendiğiniz maçlar bile sonuçta hani o hafta KVK'da hastanesi dolanlar olur. İşte gerçek hayatta işleri güçleri yoğun olan insanlar olur. O maça çıkamazlarsa otomatikman hani kaybetme gibi bir durum olma ihtimali yüksek. Yani bu Osiris Ligi uzun bir maraton. Grup aşamalarından gelindi. Ekstra yeni gruplar kuruldu. Hani grup elemelerinden sonra yani şampiyonanın sonuna kadar hani çok daha fazla insanlar hayatlarının içerisinde, aksiyon içerisinde olacaklar. Yani her maçı oynayamazlar. O yüzden bahislerinizi dağıtarak oynamanız, biraz da işte fikri olan insanları takip ederek kendi krallığınızda da olabilir, bilgi almanız her zaman sizin için bir adım öne taşıyacaktır sizin oriklerinizi. Ben geçen sezon hani orik dükkanındaki bütün ödüllerin hepsini almıştım. Tamamen boşaltmıştım. Heykel dahil. Çünkü artmıştı. Yani o heykeli aldıktan sonra benim 30k daha oriğim vardı. O noktaya gelinmişti. Yani maçlar ilerledikçe zaten az buçuk kimlerin neler yapabileceğini biraz daha tahmin edebilir hale geliyoruz. O yüzden şuraya da bir tutalım. O yüzden ister istemez ilk hafta çok fazla kafanıza takmayın. Genel itibariyle benim bahislerim bunlar. Aynı şekilde yetenekten anlayan kısmında da size tavsiyelerde bulunabilirim. Şimdi geçen senenin şampiyonu HKL hemen hemen aynı güçte. Yani çok güç kaybetmemiş, hatta yükselmiş gücü. Yani HKL'nin geçen senenin şampiyon olması sebebiyle hani bir tane coin'imi ona attım. Eski şampiyon olduğu için, gücüyle de hemen hemen aynı olduğu için bir potansiyeli var her zamanki gibi. JVM her zaman favoridir. Yani JVM'nin gücünde oyunda zaten birlik yok. Kendi KVK'larını da aynı şekilde tek başlarına hani bütün haritayı domine ederek kazandılar. Yani her sene bekliyoruz JVM'den bir şampiyonluk ama belki de o sene bu sene. TCB Atatürk de aynı şekilde oraya göç etti. Yani şu an çok güçlüler. Bu sene olamazlarsa zaten muhtemelen daha olamazlar. O kadar insanı da bir arada tutamayabilirler. Hayal kırıklığı nedeniyle insanlar dağılabilir. 411'e verme sebebim 411 genç bir krallık. Yani aslında dışarıdan bakıldığında hiçbir mantıkla açıklanabilecek bir şey değil bu. Çünkü bu arkadaşlarda işte Atilla Takeda var ama YSS ile işte Theodora yok. Garnizon anlamında savunmada JVM, HKL gibi eski bir krallıklar önde oluyorlar. Çünkü Atilla Takeda'ya karşı savunabilecek daha iyi komutanları oluyor. Aynı şey 411 için geçerli olmuyor. Ama bu maraton yeterince uzun ve Theodora valisine gelecekler. Theodora valisini ve YSS'yi görecekler, yani alacaklar 411. Buraya yaptığım bağış şuydu. Bu iki komutan olmamasına rağmen geçen sene kendilerinden yaşlı, kendilerinden güçlü birliklere karşı çok güzel performans gösterdiler. Hani hiçbir zaman geri düşmediler. Osiris Ligi boyunca da aynı şekilde kendi krallıklarına Theodora'yla YSS'de geleceği için aradaki fark kapanacak. Tek buradaki kıstas, evet bu bir sürpriz bağış olabilir. Tek kıstas yeni gelen piyade komutan ikilisi eğer çok dominant bir garnizon komutanı olursa ve YSS ile Theodora'yı ikiye katlayacak bir güçte olursa o zaman 411 komutan farkından yeniden kaybedebilir. Ama bir birlik olarak hani hakkını verecek savaşları yaptığını bildiğim bir birlik olarak bu beti en azından ilk haftada elde ettiğim coinlerle buraya veriyorum. Yani gelişmeler ne olur ne biter bilmiyorum. Bu biraz daha hani şey gibi düşünün. OV şampiyon olduğunda favori değildi. HKL şampiyon olduğunda favori değildi. Ben bu takımlar arasında favori değil olmasına rağmen favori
olmadan alttan gelip underdog olarak şampiyon olabilme potansiyelini bildiğim ve tanıdığım için 411K'da gördüm. Yani öyle değerlendirdim. Bu yüzden buraya bir coin harcadım. Benim buradaki tercihlerim de bu şekilde. Genel itibariyle takımlar ve bahis hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Zaman ilerledikçe daha net bilgilere, daha net oyun tarzlarını, maçları da izleyerek, takip ederek sizlere zaten aktaracağım. Şu an için kendi bahislerim bunlar. Siz arasından beğendiğinizi, aklınıza yatanı, ben kendi düşünce tarzımda neleri düşündüğümü anlattım size. Kendi tercihinizi yapıp bağışlarınıza benim fikirlerimden faydalanabilirsiniz. Sizin için böyle bir içerik hazırladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere dostlar.